1991 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal Alplerini keşfeden bir grup yürüyüşçü, yarısı buza gömülmüş bir kişinin cesediyle karşılaştı. Bulgu, 3200 metre yükseklikte olduğundan, grup başlangıçta kalıntıların kayıp bir dağcıya ait olduğundan şüphelendi. Olay yerini incelemek için getirilen yerel yetkililer, bunun dünya savaşlarından biri sırasında kaybedilen bir İtalyan askerinin cesedi olma olasılığı üzerinde durdu. Bilim adamları, radyokarbon tarihlemesini kullanarak, onun 5300 yıl önce Alplerde öldüğünü belirledi. Bulunduğu yerde o kadar iyi korunmuştu ki, beyni, iç organları, penisi, kasık kılları ve bir gözünün biri tamamen sağlamdı. Bulunan bu ceset, M.Ö. 3239 ila 3107 yılları arasında 45 yaşında öldüğünü keşfettiler. Bu dönem, tekerlek, tarımın yükselişi, matematik gibi icatlarla dikkat çeken, geç Neolitik dönem olarak sınıflandırılmaktadır. 10 numara, coğrafi özelliklerden dolayı cesedi çok iyi korunmuştur. Buz adam Ötzi, 5000 yılı aşkın bir süre önce, bedeni büyük kayalarla çevrili küçük bir oyuğa düştü. Niederyoç buzuluna dik olarak uzanan bu çöküntü, muhtemelen ölümünden hemen sonra karla dolmuş, bedeni ve eserleri yırtıcılardan ve hırsızlardan korunmuştur. Buzul üzerinde hareket ettikçe, büyük kayalar öğütme tabanının Ötzi'yi rahatsız etmesini de önlemiştir. 9 numara, kapsamlı bir alet çantasına sahipti. 2018'de araştırmacılar, Ötzi'nin cesedinin yanında keşfedilen aletlerin ayrıntılı bir analizini yayınladı. Bir hançer, 2 okucu, uç kazıyıcı, delici, küçük pul ve boynuz rötuşu, çört adı verilen veya çörtün şekillendirilmesiyle ilgili, koyu renkli, opak, silis bazlı bir kayadan yapılmıştır. BT analizi ve kullanım yıpranma analizi yoluyla araştırmacılar, Ötzi'nin çok fazla çörte erişimi olmadığını ve bu nedenle aletlerinin çoğunun değiştirilmek yerine, zamanla aşındığını ve yeniden bilendiğini belirledi. Aletlerini yapmak için kullandığı stil ve malzemeler, South Alpine bölgesindeki en az 3 farklı bölgeden gelmektedir. Bu malzemeler, Kuzey İtalya ve İsviçre Horgen kültürünü yansıtmaktadır. Bu da onun diğer Transalpin insanlarıyla etkileşime girdiğini göstermiştir. 8 numara, son yemeği, yılın hangi zamanında öldüğünü ortaya çıkarmıştır. Buzun inanılmaz koruyucu özelliği sayesinde araştırmacılar, Ötzi'nin midesinin ve bağırsağının bir kısmını analiz ederek, ölümünden önce yediği son yemekleri ortaya çıkardılar. Ölümünden yaklaşık 8 saat önce, onun bir öğün siyez tanesi ve pişmiş alageyik ve keçi eti karışımı tükettiğini keşfettiler. 2011 yılında mide üzerinde yapılan bir araştırmada, ölümünden 2 saat önce başka bir dağ keçisi, bir yaban keçisi ve tahıl yediğini göstermiştir. 2018'de yapılan bir başka araştırmada ise, taze ve kurutulmuş yabani et, tahıllar ve zehirli eğrelti otu ile desteklenen diyetinde, yüksek oranda yağ olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da muhtemelen Ötzi'nin, Mart ve Haziran ayları arasında öldüğü kanısına varılmıştır. 7 numara, ilkel bir ilaç çantası taşımıştır. Ötzi'nin giysisinin kalıntılarında, dar deri şeritlerine geçirilmiş 2 parça huş ağacı mantarı bulunmuştur. Hem antienflamatuar hem de antibakteriyel bileşikler içeren mantar, tıbbi özellikleri nedeniyle oldukça değerliydi. Araştırmacılar tarafından Ötzi'nin kolonunda keşfedilen bir parazit olan, kırbaç kurtları da oldukça zehirlidir. Ötzi tarafından tüketildiğinde, huş ağacı mantarı bağırsaklarındaki parazitleri öldürerek, yumurtalarını bağırsaklarından dışarı atardı. Ayrıca bu ilaç seti bilim adamları tarafından, şimdiye kadar keşfedilen en eski ilaç seti olarak kabul edilmektedir. 6 numara, bakır baltası son derece iyi yapılmıştı. Ötzi'nin ve onun çok iyi korunmuş bakır baltasının keşfine kadar, M.Ö. 3500'de, insanlığın bu tür aletler yapma teknolojisinde henüz ustalaşmadığı varsayılmıştı. Porsuk ağacından yapılmış ve neredeyse saf bakırdan 9,5 santimetrelik bir bıçak içeren balta, muhtemelen hem bir silah hem de ağaç kesmek için bir aletti. Pek çok araştırmacının teorileştirdiği gibi, geç Neolitik'te bulunması muhtemel, ender ve çok değerli bir eşyaydı.
5 numara, ölüm nedeni. Bilim adamları, Ötzi'nin ölümünü çevreleyen kesin koşullardan emin olmasa da, geride kalan fiziksel kanıtlar şiddetli bir sonuca varmıştır. Vücudundaki yaralara bakan araştırmacılar, elinde ölümünden saatler veya günler önce çatışmadan kaynaklanan derin kesikler ile sol omzuna saplanmış bir çakmaktaşlı okbaşı keşfettiler. O kadar şiddetli bir yaraydı ki, ana arteri kopararak, birkaç dakika içinde kanamaya neden olmuştur. Son olarak 2013 yılında, Ötzi'nin beyninin ket taramasını inceleyen araştırmacılar, kafasının arkasına ölümcül bir darbe aldığına dair kanıtta buldular. 4 numara, vücudunda dövmelere rastlanılmıştır. 2015 yılında araştırmacılar yeni görüntüleme teknolojisini kullanarak, Ötzi'nin dövmelerinin kapsamlı bir kaydını yürütmüş, 61 farklı dövmeden yapılmış işaret keşfetmişlerdir. Muhtemelen cildi keserek ve kömüre sürterek oluşturulan işaretler, eklemler ve bel çevresinde yoğunlaştığından, tedavi edici olabilecekleri teorize edilmiştir. Aslında birçok kişi Ötzi'de görülen işaretlerin, erken bir akupunktur biçiminin kanıtı olduğuna inanmaktadır. 3 numara, Lyme hastalığı geçirmiştir. 2012 yılında Ötzi'nin kalça kemiği örneğinin tam bir DNA analizinde, Lyme hastalığından sorumlu bakteriden genetik materyal ortaya çıkarmıştır. Enfekte keneler tarafından bulaşan hastalık, tekrarlayan eklem ağrılarına, baş ağrılarına ve yorgunluğa neden olabilmektedir. DNA taraması ayrıca, kahverengi gözleri, kahverengi saçları, laktoz intoleransı ve 0 tipi kanı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar sonrası araştırmacılar, muhtemelen dünyanın bilinen en eski Lyme hastalığı enfeksiyonuna sahip olduğu düşüncesine varmıştır. 2 numara, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmıştır. 2016 yılında araştırmacılar, Scientific Reports dergisinde Ötzi'de bulunan çeşitli giysilerin nereden geldiğini ayrıntılarıyla anlatan bir makale yayınladılar. Bunlar arasında boz ayıdan yapılmış bir şapka, inek derisinden ayakkabı bağcığı, keçi derisinden tozluk ile koyun ve keçi derisi karışımından yapılmış bir ceket vardı. Çeşitli giysilerin tarzı ve işlevselliği, Ötzi'nin potansiyel olarak bir çiftçi veya hayvan çobanı olduğunu göstermiştir. Mumyalar ve Buz Adam Enstitüsü'nden araştırmanın ilk yazarı Niall O'Sullivan Guardian, Bakır Çağı Neolitik deri yapma tarzı çok ilkel olduğunu, normal şartlar altında giysiler oldukça hızlı bir şekilde bozulduğunu, bu yüzden kıyafetlerini hızla değiştirmek zorunda kalındığını, muhtemelen parçalarının dağılmaması için kıyafetlerini sürekli yenilediklerini söylemiştir. 1 numara, yaşayan akrabaları vardır. Ölümünün üzerinden 5000 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, Ötzi'nin torunlarının hala büyük ölçüde hayatta olduğu anlaşılmıştır. Buz adamın DNA'sını inceleyen araştırmacılar, GL91 olarak bilinen nadir bir Y kromozomu mutasyonu keşfettiler. Bu sonucu Avusturya'da yaşayan insanların bağışladığı, yaklaşık 4000 kan örneğiyle karşılaştırdıklarında, Ötzi'nin keşfedildiği yerin yakınında yaşayan aynı DNA'ya sahip 19 erkek buldular. Walter Parson adlı bilim adamı, 2013 yılında Avusturya basın ajansına yaptığı duyuruda, bu adamların ve buz adamın atalarının aynı olduğunu söylemiştir. Buz adamla çok daha fazla insanın aynı atadan geldiğinden şüphelenen araştırmacılar, bundan sonra araştırmalarını İtalya ve İsviçre'de yaşayan kan bağışçılarını kapsayacak şekilde genişleteceklerini duyurmuştur.